Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bugün 10 Kasım 2025. Bu aralar tarihleri bayağı iyi hatırlıyoruz. Çünkü yarın Remembrance Day. 7 Kasım'da Inuit Day'di burada. Ama öncesinde birkaç haftadır bahsetmediğim bir şey var, ondan bahsedecektim. Ne zamandır annem balık arıyordu. Burada parasıyla satın alabilecek birilerine bulmaya çalışıyordu, öğretmenlere soruyordu. Hatta bir ara birisi satacağım demiş ama sonrasında vazgeçmiş, kendimize tutalım diye. Çünkü her zaman balığa gitmiyorlar ve buzdolaplarında ya da dışarıdaki depolarında tutuyorlar. Zaten dışarıda durunca buz dondurucu gibi oluyor. Bana söylemişti hani birilerine sor, et vesaire diye. Ben de bir öğrencime sordum. O da direkt ya benim dedemde bir sürü var dedi. Çok fazla yakaladı. Hani öyle duruyor, bedava dağıtıyor dedi. Ben de o günün akşamında evlerine gittim, adresini vesaire verdi. Dışarıda hani öğrencimle karşılaştım. İçeri kapıyı tıklatacaktım aslında. Onlar da dışarıda bu kışın kullanacakları hani kayak, eskiden köpeklerin arkasına bağladıkları ama şimdi de skidularla, motorlu taşıtlarla hani götürdükleri, araziye çıktıkları kayağı tamir ediyorlardı kış için. Orada dışarıda kovanın içerisinde böyle 10-15 tane duruyordu. Buz donmuş bir şekilde. Dışarısı zaten hani doğal dondurucu. Buradan istediğini alabilirsin dedi. Oradan 3 tane böyle bayağı büyük aldım. Hani 2 tanesi böyle kolum uzunluğunda şey olarak. Ondan sonra onları yedik. Mesela işte bir tanesi trout. Hani mesela Arctic char daha çok sevilen, somona benzeyen. Bir de trout diye siyah bir balık var. Siyahımsı derisi. O mesela çok hani ikinci seviye, ikinci el bir balıkmış. Hani onlar için bakıldığında. Fakat şey olarak çok nasıl diyeyim, yani biz pişirince çok güzel oluyor. Çünkü onlar hani lezzetini pişirmedikleri için içeriye temizlikçi girdi de ondan biraz dikkatimi dağıldı. Onlar pişirmedikleri için tadı çok iyi gelmiyor onlara çiğ yediklerinde. Fakat biz pişirince bayağı çok lezzetli, çok güzel oldu yani. Bunu biz Kitchener'da, Toronto'da bayağı paraya satın alırdık. Öyle bir balık kaynağımız var. Şu an işte evde yarısı duruyor. Dışarıda duruyor. Dışarıdaki dondurucuda. Bir ara evi gezdirirken göstermiştim videomuzda. Onun dışında da bayağı bir evlerin önünde var. Böyle geçen gittiğimde kar doldurmuştu üzerine. Almak için karları çekmeniz gerekiyordu. Dışarıda öyle kovanın içerisine şey yapıyor. Evet. Evet, bu arada çekim yaptığımız yer benim 12. sınıf öğrencilerinin sınıfı. Hani burada ben matematik dersini, yani bütün derslerimi ben burada her gün burada alıp götürüyorum. Burada ders yapıyorum öğrencilerle. Ben geçen hafta Perşembe günü hakkında konuşacağım. Inuit Day vardı. İşte Inuit Day'de işte her sınıf kendisine göre aktiviteler yapacaktı öğrencilerle. İşte Inuit Day'in ne olduğunu işte öğrencilerle anlattık, paylaştık, konuştuk. Daha sonra işte okula bir tane yaşlı, yani buranın komünitesinden bir yaşlı birisini çağırmışlardı. İşte ben onunla öğrencileri buluşturdum, görüştürdüm. Yani sabahtan bir seans, öğleden sonra bir seans. Benim 12. sınıf, 11 ve 12. sınıf öğrencilerle görüştürdüm. Hatta evet bir de 8. sınıf öğrencilerle görüştürdüm. Çok güzel oldu. Yani buradaki o yaşlara hürmet, saygı çok gerçekten mükemmel. Yani çocuklar çok iyi bir şekilde sessizce dinlediler. İşte o yaşlı insanın yaptığı el aktiviteleri vardı. Yani iple, o işte oyunlar, işte daha önceden eski zamanlarda işte hangi oyunlar oynanıyormuş, yani onları falan gösterdi, beraber yaptılar. Çok eğlenceli oldu çocuklar için ve ben şunu fark ettim. Yani bizimle konuşmayan çoğu çocuk mesela, hani sesini belki ilk defa duyduğum öğrencilerim oldu. Yani onunla çok rahat konuştular, hatta güldüler. Yani onun sorduğu sorulara cevap verdiler, soru sordular. Güzel oldu o yönden. Yani burada o yaşlılara hürmet gerçekten çok iyi seviyede. Hem dinliyorlar hem yani onunla konuşabiliyorlar. Yani ben burada öğrenciler hani bizimle çok böyle konuştuklarına vakıf değilim. Hep böyle göz kaş hareketleri yapıyorlar. Hani cevap verecekleri zaman
Hani böyle çok konuşmayı tercih etmiyorlar. Hani o gün o şekilde geçti. İyiydi, güzel oldu. Ertesi gün bir gün sonra işte okulda da toplantı vardı bizim. Öğretmenler toplantısı diyelim. O day diyorlar. Professional Development Day. Yani orada da işte pozitif. Çok özür dilerim. Bu arada hani bir sonraki güne geçmeden Perşembe günkü hani Inuit Day 7 Kasım'da kutlanıyor aslında Cuma günü. Cuma günü bizim öğretmenlerin hani kendini geliştirme hazırlık olduğu için okul yoktu. Inuit Day ile alakalı bir de söyleyeceğim. İlk defa kutlandı şu an resmi devlet olarak kutlaması olarak. Bakıldığında bundan sonra da kutlanmaya devam edecek. Hani okulların resmiyetinde kendi yani akademik takvimde yerini alacak. İşte o gün mesela öğrendiğim yeni şeyler işte Alaska'da yani toplamda şu an dünya üzerinde 176 bin civarında Inuit var. Hani Inuit insan var. Inuk var diyebiliriz. Ve bunların büyük bir çoğunluğu burada yaşıyor. Kanada'nın Nunavut eyaletinde, işte Labrador eyaletinde var. Ondan sonra Quebec region tarafında var. Ve Alaska'da yaşayanlar var. Amerika'nın Alaska'da. Oradan da Rusya'da. Hani dünyanın diğer tarafındaki haritadan baktığınızda Amerika ile Rusya birbirlerine komşu gibi neredeyse sınırları. Oranın çok küçük uçlarında 4 farklı bölgede çok azıcık Inuit insanı yaşıyor ve bir de Greenland'da. Greenland bizim bildiğimiz ne oluyordu? Grönland mı? Yok. İşte Greenland, orası Danimarka'nın Danimarka'ya bağlı olan. Hani bir de Greenland'da hani yaşayanlar var. Bu şekilde yeni bir öğrendik. Böyle 4 yerde yaşayan toplamda şu an dünya üzerinde 176 bin tane Inuit insanı var. Evet, bir sonraki gün Cuma günü tüm gün öğretmenler toplantısına geldik. Evet, yani öğretmenler toplantısında konumuz yani öğrencilere işte pozitif nasıl davranabiliriz, okulda nasıl pozitif bir atmosfer, çevre sağlayabiliriz. Yani konu oydu. Yani o gün biz evden daha önce yapmıştık. Yani bütün öğretmenler çok beğendikleri için yani o gün de biz bir tencere mercimek çorbası yaptık evden. Bir de fırında ekmek pişirdik. Yani ikisini beraber getirdik. Burada işte birinci arada diğer işte ikramlarla beraber bizim ikram da koyduk masada. Yani yine çok sevdiler. Yani sevdikleri, daha önce tattıkları bir çorba olduğu için. Ve daha yeni gelen öğretmenlerimiz vardı. Onlara da ikram ettik. Yani gerçekten hani bir tencere çorba bitti sayılır. Çok güzel oldu. Yani o gün toplantıda işte bizim müdür hanıma bir tane hediye getirmiştik. Yani Kitchener'dan bir abimizin vermiş olduğu bir mozaik vazo vardı. Onu işte buradaki başka bir bayan bir öğretmene verdik. Diğer öğretmenlerin adına diye toplantının sonunda yani müdür hanım çok hoşuna gitti. Yani çok böyle belki 5-6 kere falan teşekkür etti. Hani çok güzel bir hediye olduğunu. Daha sonra bütün öğretmenler çıktıktan sonra toplantı benim sınıfta olduğu için hani ben de sınıftayım. Müdür hanım da sınıfta bana döndü. İşte Erkan Bey dedi, bu hediyeyi siz getirdiniz değil mi dedi. Yani ben de artık söylemek zorunda kaldım. Yani zaten anlamış kendisi. Yani gerçekten çok teşekkür ederiz. Çok düşüncelisiniz. Hani bu konuda çok güzel şeyler yapıyorsunuz gibi ifadelerde bulundu. İşte biraz burada kendi odamda koyacağım. Ondan sonra daha sonra biraz da götürüp evde işte akrabalara falan göstereceğim gibi bir ifadede bulundu. Çok hoşuna gitti hediye. Evet, yani oradan Kitchener'dan bir abimizin vermiş olduğu bir mozaik vazoydu. Evet. Bu arada az önce bana birkaç kere hani ikramların konduğu yere işte biz de ikram getirdik, ikram olarak mercimek çorbası dediğinde aklıma geldi. 2000 kaç yılındaydı? İşte ikramı getirdik diye bir espri yapılmıştı ya Bangladeş'te. 2010. Yani 2010 yılında işte Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Bangladeş'e gelmişti ve bulunduğumuz okula. Orada Türk çocukların hepsi bir sınıftaydı. Benim kız kardeşim de Türkiye birincisiydi. İlkokul 1'de kara kalem çalışmasında. Ona hani portresini yapmıştı.
Yani Cumhurbaşkanı'nın. Bizim müdür de işte ikramı getirin dedi hani bir yerde, ben hani portreyi getireceğim. Yani ikram benim adım, işte ikramı getirin dedi orada. İkram gelsin dedi. Yani ikram gelsin dedi, doğru, ikram gelsin dedi. Orada hani Cumhurbaşkanı şey demişti, hani yok ikrama kalmayalım biz dedi. Yok ikram bizim öğrencimiz deyince böyle masaya vurarak hani gülmüştük. Sonrasında TGRT Haber falan benimle röportaj yapmıştı. Daha çocuğum o zamanlar, kaç yaşındayım? 2010, 13-14 yaşlarındayım. Sonrası tabii 2014'ten sonra o haber silinmişti. YouTube'da vardı o. Ben arada bakıyordum. Sonrası 2014'ten sonra silinmişti. Onu hatırlıyorum. Öyle ikram deyince aklıma geldi. Hani bunu izleyenler de çok yorumlarda yazmasın. Sadece dinleyenler. Neyse. Evet, öğretmenler toplantısı hakkında benim de burada şimdi 3 kategoriye ayrılıyoruz. Mesela aralarda grup çalışması, aralarda da kategori olarak 3'e ayrılarak hani bir şeyleri konuşuyoruz. Hani okulda hangi ihtiyaçlar eksik, giderilmiyor, bunlar için ne yapabiliriz vesaire vesaire diye bir sorular verildi. Bununla alakalı 4-5 tane ve gruplara ayrıldık. Orada bayağı bir dinledim ve o kadar çok sorunlar, sıkıntılar yani her yerde olduğu gibi var. Ama hani bakış açıları bu sorunlara, getirmeye çalıştığı çözümler ya da işte şunlarda çözüm yok, bunda şöyle çaresiz kalırız, bunda şunu yapması lazım, velinin bunu yapması lazım, okulun şunu yapması lazım, milli eğitim bunu yapması lazım şeklindeki hani diyalogların arasında böyle bir içime çok bir his geldi. Hani keşke hani böyle benim tanıdığım, hani benim öğretmenim olan, benim çevremde olan, hani hayatım boyunca olan insanlar hani şurada şu sıralarda öğretmen olarak olsaydı, yani böyle bu sorunlar bu kadar saatlerce konuşulup bu kadar hani en sonunda moral bozukluğuyla ya da işte neyse bu böyle gelmiş böyle giderlerle bitmezdi diye böyle bir hissettim. Hani gerçekten o keşke olsalardı gibisinden bir şey yaşadım. Yani ne kadar zevkli, ne kadar güzel bir şey olacağını hissettim o şekilde. Evet, sonra hafta sonuna geçtik. Hafta sonundan benim söyleyeceklerim, Zabiha'nın helal tavuk burgeri geldi. 2 kutu. Hemen aldım. Yani içinde 6 tane var. Tanesi $36. Yani bayağı pahalıydı. Şey olarak 6 tanesi. Yani babama söylemedim. Babam da şu an öğreniyor. Dün yedi. Ama çok tadı tuzu da yoktu yani. Böyle çok şey değildi. Buradaki balıktan fish burger yapsak çok daha güzel olurmuş ama yani helal bir abur cubur helal bir şey gördük. Yani helal damgasıyla gördüğüm üçüncü şey yani şu ana kadar buradaki markette. Bir tanesi ilk geldiğimizde bir atıştırmalık bir kuru yemiş acılı. Onda helal yazıyordu. Bir bizim sipariş ettiğimiz tavuk, bir de şimdi bu. Hani hani biz helal tavuk ve helal et isteyince hani onları getiriyorlar. Et daha gelmedi ama gelecek inşallah diyor. Şey olarak bakıldığında tavuk da gelecek. Yani tavuk artık daimi gelmeye devam edecek. Ben hani tavuğu böyle bayağı özlemle bekliyorum. Çünkü hani dün falan full sebze yedim yani böyle çok fazla sebze tüketiyoruz ya da işte kuru bakliyat. İnsan eti özlüyor. Onun dışında başka pazar günü dün misafirlerimiz vardı. Hani burada yardımcı öğretmen olarak çalışan, geçen sene liseden mezun olmuş 2 tane genç. Yemek yedik, muhabbet sohbet ettik. İşte benim odada bir tanesi gitar çaldı. Çok güzel şeyler öğreniyoruz. Çok güzel şeyler paylaşıyorlar. Acı şeyler paylaşıyorlar. Böyle geleceğe dair şeyler konuşuyoruz. Dün işte mesela konulardan mesela içimizdeki çocuktu yani. İçimizdeki çocuk. Hani aslında nefis bir şey böyle. Hani onu içimizdeki çocuk üzerinden böyle konuştuk, ettik, şey yaptık. Güzel diyaloglar, şeyler yaşanıyor. Evet. Bugün Remembrance Day'di. Geldik pazartesiye. Remembrance Day. Bu arada şu Remembrance Day'in şeyi hani buradaki bilmeyenler için hani Kanada'daki World War I hani Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Soğuk Savaş'ta hani ölen, vefat eden, tabir yerindeyse şehit olan hani ve gazi olan insanları hani anmak için olan bir gün. Yarın işte tatil, resmi tatil. Bugünden kutluyoruz. Hepimiz sınıflarda bunlardan yaptık. Bu kardelen çiçeklerinden. Yok, kardelen mi oluyordu bu? Poppy. Yani bilmiyorum bu çiçeğin adını şu an. Nergis olabilir. Kardelen değil aslında. Nergis de olabilir. Şey olarak Türkçesi aklıma gelmedi. Bunlardan, çiçeklerden bir çelenk yapıyoruz. Kartondan bir çelenk. Bu çelengi de işte videolarını zaten önümüzdeki pazar günü görürsünüz. Orada yayınlayacağız. Okul olarak toplanıp Cim'de, spor salonunda bir programla işte askerler geldiler, işte gaziler geldiler birkaç tane vesaire. O şekilde güzel bir program oldu bütün gün bununla.
hani haşır neşir olduk. Evet, ben de bugünle ilgili bir haber paylaşayım. Yani belki biraz üzücü gibi görünüyor ama sonrası hayır inşallah olur diye ben ümit ediyorum. Bizim oğlan Ertuğrul işte bu şeydeki İkaluit'te, başkentte bu Kasım'ın sonunda badminton turnuvasına gidecekti. 4 kişilik bir takım, bir tanesi Ertuğrul'du. İşte bugün işte dersler bittikten sonra biz akşam namazını kıldıktan sonra gelmiş oturdu ağlıyordu. Yani bayağı bir hüzünlüydü. Ne oldu dedim. İşte beni turnuvadan çıkardılar takımdan dedi. İşte 3-4 öğretmen işte benim hakkımda birkaç böyle negatif şeyler söylemiş herhalde dedi. Yani işte derse işte dinlemiyor veya katılmıyor veya işte böyle ben de çok yani o anda tabii onu biraz teskin etmeye çalıştım ama yani aklıma hemen yani şu geldi, onu da kendisiyle paylaştım. Bak dedim, yani bu hepimizin hayatında olan şeyler. Yani bir şey hayırlı değilse bir insan hakkında, yani Rabbim sevdiği kulunu yani oraya onu yapmasını bir şekilde engelliyor. Bir bahane çıkarıyor, bir sebep çıkarıyor. Yani bence dedim, yani sen demek ki oraya gitmen hayırlı değilmiş. Yani böyle bir sebeple bunu o şeyden, takımdan çıkardı seni ve anlattım güzelce, kendi hayatımdan da örnekler verdim. Yani bayağı anlayışla karşıladı. Sonra bayağı bir rahatladı. Yani gerçekten hani Rabbimizin bu şekilde şer gibi görünen ama sonunda hayır olabilecek işleri hani böyle küçük bahanelerle engellemesi bizim için gerçekten mükemmel, çok büyük bir nimet. Yani bunu hepimiz ki hayatımızda yaşamışızdır. İnşallah yani bizim oğlan da hani inşallah o şekilde anlamıştır. Ondan sonra eve gitti kendisi. Biraz üzüntülüydü ama inşallah geçmiştir gidince. Tekrar kendisiyle görüşürüz. Bunu da paylaşmış olayım dedim. Evet. Neyse, ben bunu şu an öğrendim. Çok saçma geldi ama bir şey demeyeceğim şimdilik. Hayırlısı olsun. Bakalım. Öyle. Evet, hayırlısı buymuş. Hayırlısı oluyor zaten. her zaman biz hayırlısını istiyoruz. Rabbim de hayırlısını nasip ediyor. Evet. Oldu. Cümleten hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Görüşmek üzere inşallah.